Honda mühendisleri oturmuş. Biz demişler Scrambler yapalım. Naked mühendislerini almışlar. Enduro mühendislerini almışlar. Commuter mühendislerini almışlar. Cruiser'lara oturmuşlar. Demişler ki hepiniz birer fikir söyleyin. Hepsi bir şey, ne söyledilerse yapmışlar. Ortaya bu çıkmış. Nasıl? Bence güzel. Honda'ya sorduk. Dedik ki Scrambler varmış. Yok dediler. Scooter hariç her sekmeye bastık. Naked'da bulduk. Motoru aldığımızdan bu yana 300 kilometre kadar kullanma şansım oldu. Bu tecrübeler tamamen kendi yorumum. Eğer katılmıyorsanız ya da farklı bir görüşünüz varsa yorumlarda buluşalım. Eksilerinden bahsetmek isterim önce. Aynaları arkayı çok güzel gösteriyor. Fakat kör noktası çok belirgin. Çok belirgin bir kör noktanız var. Mutlaka omuz arkası bakışı yapmanız gerekiyor ki kör noktadakini görebilin. Onun haricinde gerçekten ayna tamamen arkayı gösteriyor. Ama dediğim gibi araba eğer kör noktaya girerse ve siz şerit değiştirmek isterseniz bunu aynadan göremiyorsunuz. Başka bir eksi olarak egzoz ısısının sürücüye çok gelmesinden bahsedebilirim. Çok derken dizimin altı sağ ve sol olarak sürerken rüzgarın değişme yönüne bağlı olarak da bu değişiyor ama egzozun header'dan itibaren de oradan geçmesi, radyatörün hortumlarının da oradan geçmesi, motora daha yakın olmamız bunun etkisindedir mutlaka. Ben uzun zamandır başka motorlar kullandım. Hep enduro tipindeydi. O yüzden motora uzaktım biraz ve header'lar başka yerlerden geçiyordu. Bununki sadece beni rahatsız etmedi. Fark ettim sadece böyle bir şey olduğunu. Motor pantolonuyla kullanmama rağmen ben bu ısıyı hissettim. Şortla kullanırsanız ki kullanmayın, bacağınız çok güzel ısınır. Göstergede siyah üzerine beyaz led aydınlatma kullanmışlar. Gece çok güzel ama gündüz parlaklığı ayarlanmasına rağmen, son seviyede olmasına rağmen gündüz görünmüyor. Bunda yine parlaklığı ayarladım. En sona getirdim yine yok. Motorun giriş seviyesi olmasından mı kaynaklı bilmiyorum ama şu debriyajın şurasında benim CRF'de körük vardı. Buraya tozu, pisliği, yoldan gelen geçen yağdır, ıvırdır, zıvırdır engelliyordu. Şurada bir körük vardı. Aynı şekilde şurada da bunu hatırlamıyorum ama buraya bir plastik bir körük 10 lira 15 lira bir şey. Bunu niye koymadınız? Onda. Tayvan'da yapılmış. Tayvanlılar bunu muhtemelen ya koymadı ya ucuz olsun diye bundan kaçtılar. Daha güzel olabilirmiş bu olsa. Satılıyor mudur? Bu CRF'ninki uyuyor mudur bilmiyorum ama dediğim gibi CRF'de vardı ama bunda yok. Olması şu yüzden güzel olur. Pislik falan geliyor, bir taş gelir sıkışır. Debriyajı sıktınız bıraktınız o taş orada kalır. Bir şey olur. Bu kadar yumuşak debriyajı onunla kötülememek lazım. CRF 250'de. Hayır, Hintli bir arkadaş da orada körük var. Bajaj. İşte yani çoğunda var. Sadece şeyde değil. Ha bunda da 150 kullanmışlar. Burada yok. Ya işte dediğim gibi ön frende var mı hepsinde hatırlamıyorum ama bu debriyajda oluyor çoğunda. Koyun ya. Biz arkadaşım koyun şunu. gerçekten ucuz yapacağız diye de şeyini çıkarmayın. Peglerde topumun değdiği yer çok fazla değiyor gibi hissettim. Yani bir enduro botu ya da bir kalın bir bot, bir metal tokalı bir bot ya da bir şey kullandığımda oranın boyasını soyabilecekmişim gibi hissettim. Yol motorunda kullandığım botlarım deri olduğu için bir sıkıntı yok ama orası tozlanıyor, pisleniyor. Yani kimini rahatsız eder, kimini etmez. Ama dediğim gibi metal tokalı bir şey ya da metal bir korumalı bir şey kullandığınızda orasının boyasını çize bir süre sonra atar o boyası. Hoş durmaz. Daha iyileştirmek için ne yapabilirdi? Belki metal kullanabilirlerdi direkt. Çizilse de sadece çizik oluşacak, boya sökülmeyecek bir şekilde olabilirdi. Böyle kullanmayı tercih etmişler. Eksi artı kişiden kişiye değişir bu da. Olsa daha iyi olurmuş dediğim bir şey var. Onu da söylemek isterim. Ön farda 4 tane led kullanılmış. Kısa, gündüz ve uzun olarak. Bunun yerine Husqvarna Smart Plan'daki gibi bir tane yuvarlak led olsa orada gündüz farı niyetine çok tatlı dururmuş. Dediğim gibi bir fikir sadece. Olsa güzel olurdu ama eksi sayılmaz. Havadanlığı da yan kapağa saklamışlar. Ben bunu selenin altında olmasını beklerdim. Yan kapağı açmak için bir tane Honda'nın yeni geliştirdiği vidasız bir açma, basınca böyle pıt diye atıyor ya, ne onun adı? Saçma bir şey yani, muhtemelen 3-5 denemede kırılacak bir plastikle tutturmuşlar yan kapağı. Bir tık yaptın, 2 tık yaptın, üçüncüsünde kırılacak ve bu yan kapağı tutan başka hiçbir vida yok. Muhtemelen o pim 50 lira 100 lira falandır, plastik pim. 3D printerla bastırırız biz de. Gerek yok. Ben de onu oradan çıkardım. Selenin altına aldım. Sadece bilgi olması için. İlk motoru aldığımda çünkü aradım. Bu havadanlığı nerede? Sele altında yok. Hep genelde sele altında oluyor. Yan kapaktaymış. Şimdi havadanlığa ulaşacaksın. Önce seleyi söküyorsun. Sonra bu içeride o plastik pim var. Plastik pimi tıklatıp yan kapağı söküyorsun. Yan kapağın üzerinde ağır bir havadanlık var. Yani neden? Plastik bu. Gerek yok. Selenin altında çok güzel yeri de var. Seleyi açmak için anahtarımızı soktuk. Her yerde bir anahtar girişi var motorda. Evet. Açtık. Seleyi boşa çıkardıktan sonra geriye alarak çıkardık. Burada çok güzel yer yapmışlar. Burası
Yani orta parmağım değiyor şu an. Çok da güzel yer olmuş. Bir ruhsatını koyabilirsin oraya. Yani ruhsat da koyarsın. Böyle ufak ne bileyim sigorta dokümanıdır bir şeydir. Disk kilidi bile belki sığar. Ama havadanlığı buraya çok güzel sığıyor. Açmak için şöyle anahtardan yardım alarak bastırıyorum. Tık etti. Tık ettikten sonra yine anahtar yardımıyla böyle bir vidamsı yaratık. Pimi buradan çıkardıktan sonra yan kapak. Normalde buradaydı havadanlık. Dediğim gibi bunu buradan sok. Bunu buradan yerleştir. Bunu buradan plastik zaten 3 yerden tutuyor. Plastik sonuçta. Yani senin altında yer varken onu ekstra oraya koyması çok saçma olmuş yani. Bence de çok saçma olmuş. Yani gerek yok. Yani çok kırılgan hissettirdi bana bu. Evet, bunu gerçekten 3 kere söktüğümü 4. de elinde net kalır. Şimdi teşekkürler Honda Tayvan. Buraya soktuk. Sonra pimi de gösterelim. Bak iyice açılmaya başlamış zaten tırnakları. Bunu buradan denk getirip evet. Hazır gelmişken havadanlığımızı da açalım. Sigorta sökmek için bir ufak aletimiz. Sigorta tutmak için. Bu arka amortisörü ayarlamak için olması lazım. Evet, başka amortisör ayarımız yok zaten. Arka amortisörü ayarlamak için. Her motorda farklı oluyor, o yüzden koymuşlardır. 10-14 anahtar. Yıldız düz. Yıldız düz. Bir şey daha var ya. Para mı çıktı? Ha, güzel. Bunun esprisi de ben de bilmiyordum bu arada. Şunları da koyalım. Bu da kaskı seleyle birlikte kilitlemek için bir çelik kablo. Orijinal. Yani şunu tam nereden atılır şurası bile olabilir aslında. Onu buradan geçirip kaskı buradan tutturabiliyorsunuz. Asla kullanmayacağımız bir şey. Burası Türkiye. Yan keskiyle uçurur gider valla. Seleyi de yerleştirirken bir burası giriyor, şurası giriyor. Şurası da kilitlendiği yer. Şurayı da gösterelim. Bu sele depoyu çizmesin diye buraya kalın bir PPF koymuşlar. Yani tam selenin denk geldiği yer depoya. Hayret, sen şu körüğü koyma. Gel buraya PPF koy. Ya başka motorda görürsem üzülürüm benimkine koymadılar diye. Daha sıfır motor olduğu için biz zaten son hızı sevmediğimiz için sadece 90 üstü hızlarda seyahat ederken biraz beton vibratörü kullanıyormuş hissi yarattı bana. Özellikle ayaklarımda hissettim. Özellikle sol ayağımda hissettim titreşimi. Uzun yıllarda titreşimli motorlar kullandığım için beni aman aman rahatsız etmedi. Sadece çok almak istediğiniz, çok hevesliyseniz bir arkadaşınızdan vesaire bulup bir denemenizi tavsiye ederim sadece. Belki bu titriyordur. MSX ile karşılaştırdığımda MSX'te 50 kilometrede bir mola vermek durumunda kalıyorduk. Bunda 80 kilometrede bir mola vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü artık uyuşmaya başlıyor. Eller değil. Güzel. Tottiler. Kimisine göre eksi ama bana göre pek bir anlam ifade etmeyen, yani nötr olarak kaldım. Orta sehpası yok. Boşuna ağırlık bence ve ne gerek var? Ama bazı insanlar ihtiyaç duyuyor. Garajları yok. Orta sehpayı alıp zincirini yağlamak ya da bakımlarını yapmak istiyorlar. Benim ihtiyacım olmadığı için bu bazı insanlar için eksi olabilir. Arka fren lambası oynuyor. Normaldir ya da değildir bilmiyorum ama hani bir tane O-ring koyup oraya bu çok güzel sabitlenebilirmiş. Ya sinyallerde bunların oynaması lazım zaten. Ama şu titreşim böyle bızz yapabilir bir süre sonra. Şimdi öne gidelim. Önde de sinyallerden bahsedelim. Bunu yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Ama bu böyle aşağı kayıyor. Bu bir süre sonra ısındığında vesaire değişik düşük şeyler olduğunda titreşimde bu aşağı kayacaktır. Yani aşağı yukarı oynamaması tatlı olurmuş. Çok mu bozar? Çok da bozmaz yani ama bilinsin. Yani Çinli bir markadan bunu beklersin atıyorum. Evet ama Honda'dan beklemezsin. Sabit olmasını beklersin. Buradan şaseye bağlanıyor ya da buradan sabitleme yeri var. Bu böyle Esniyor. yani buradan kauçuk gibi bir plastik olduğu için bu böyle oynuyor. Tamam böyle ileri geri oynamıyor ama yani aşağı yukarı da oynamasa tatlı olurmuş. Komple aşağı inmez ama bir miktar orada Evet. açıklık olacaktır Hani- titreşimden. Bazılarının OCD'si vardır. Obsessive Compulsive Disorder dediğimiz. O takılabilir. Son olarak evet ya. Ya hep bunlar yabancı kaynak araştırmaktan kaynaklanıyor. Gel. Bunlar ne? Bunlar ne? Karbüratörlü değil bu. Yani 4-5 tane şey var ve ya çok kötü gözüküyor bence. Neye benziyor bu biliyor musun? Hı. Yanına fotoğrafını koyarım ben bunu.
Davy Jones'un sakallarını. Evet, çok mantıklı. Buradan bir anda orga çalacakmış. Kullanıma engel değil. Sadece görüntüsel olarak bir eksi diyebiliriz buna. Yani neden? Neden? Honda mühendisleri oturmuşlar. Tayvanlılar bunlar. Demişler ki bunun altına kabloları yapmamız lazım. O sırada da biri yanda alt tap yapıp Davy Jones'u izliyormuş. Sakalı aklına gelmiş. Demiş ki bunu sakallarından yapalım böyle. Böyle böyle kablolar aşağı olsun demiş. Sayın Tayvanlılar neden? Neden? Telif yersiniz. Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Sarkıyor. Kesesim geldi ama kesmeyeyim dedim. Bilmiyorum. Neden? Evet, eksilerini saya saya bitiremedik. Şimdi gelelim artılara. Güzel yönlerine. Yok. Var, çok var. Şimdi öncelikle kokpit. Kokpit dediğim şu. Oturduğunuzda şu görüntü benim çok hoşuma gitti yolda gelirken. Kokpitin görüntüsü çok hoşuma gitti. Ufacık gösterge olması, aynaların minimal ve çok her şeyi gösteriyor olması. Bu yoktu. Bunu yeni taktık. Onun haricinde bütün yolu görüyordum ve çok güzel bir sürüş hissiyatı ve kokpit hissiyatı yaşattı bana. Artı olarak malzeme kalitesinin gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Evet, kütükler çok kaba bence. Yani bir MT7'nin kütüğü bir baş parmağım kadarken bunların bu kadar olması bence çok büyük ve gereksiz. Ama onun haricinde kaliteli, düğmelere bastığınızda düğmeler çok güzel çalışıyor. Uzun selektör düğmesi şıkır şıkır, sinyal aynı şekilde. Bütün düğmeler yani görevini yapmakla birlikte çok kalite hissi veriyor. Dörtlümüz de var bu arada. Dörtlüyü kontak kapalıyken yakmıyor sadece. Honda'nın sonunda LED fara geçmesi bence mükemmel bir karar olmuş. Neden? Çok güzel aydınlatıyor. Hem kısası hem uzunu gerçekten kapkaranlık bir yolda gitseniz bile ek aydınlatma ihtiyacı hissiniz bence olmuyor. Benim çok hoşuma gitti. Dominar da aynı şekildeydi. Dominar'ın LED'leri de çok güzel çalışıyordu. Bunu da çok güzel çalışıyor. Gerçekten başarılı yapmışlar. Kısamız, uzunumuz. Zaten başka bir modumuz yok. Kısa, uzun, kısa. Başka moddan ne bekliyorsun zaten kısa uzun yeter. Yok, bazı motorlarda mesela seninkinde tamamen kapatabiliyorsun. Hayır. Ya da bir antin kuntin bir şeyler var Bajaj'da, bilmiyorum, sağda solda. Bajaj'da şöyle bir saçmalık yapmışlar. İki taraftan da kısa uzun yapabiliyor. İşte yani ne gerek? Dörtlü koymak yerine daha fazla butonu koymuşlar. Ne gerek var? Bak, dörtlümüz gibi. Amerikan parkımız var. Beyaz farın yanında en azından 2 tane turuncu bir şey gördüğü için araba bu bir motor. Bir motor var arkamda algısı oluşturur ve bu bence güzel bir şey. Aynı zamanda dörtlümüzde var, çalışıyor. Frenleri muazzam. Çok güzel tutuyor. Önde, arkada. Honda'nın genelde bizim frenlerini sevmiyorduk ama bu sefer çok güzel tutuyor. Ama ön ABS şu an için beni mutlu etmedi. Çok geç devreye giriyor ve çok geç durduruyor. Belki bu daha yeni bir motor olduğundan dolayı, daha alışmadığından bunu ileriki tecrübelerimizde güncellemesini veririz. Süspansiyonları çok güzel. Özellikle 2 kişi yolculuk yaptığımızda 2 kişi için de bütün çukurlar, yoldaki bozukluklar vesaire bize o kadar hissettirmedi. Bunu karşılaştıracağım her motor CL250 tipinden vesaire farklı olacağı için karşılaştırabileceğim bir motor yok. Ama 2 kişilik şehirler arası yolculukta süspansiyonlar bizi çok mutlu etti. Şehir içinde de yani aynı şekilde hem tek kişi hem 2 kişi kullandığımızda çukurlar vesaire o kadar hissedilmiyor. Bir naked gibi süspansiyon dibine kadar kapanmadı. Güzel süzdü çukurları, tümsekleri aynı şekilde. İzmir'in yolları mükemmel olduğu için bunlardan bolca var. Bolca test etme imkanı bulduk. Biz bu motoru İzmir'de kullanıyoruz. İzmir'de aydaki kraterlerden daha fazla çukur olduğu için bu motoru rahatlıkla şehir içinde kullanabiliyoruz. O kadar güzel bir süspansiyon konforu bize hissettirdi. Umarım size de hissettirir. Denedim aslında ya. Bu motorla viraj da yapılır. Ağırlığını hissettirmiyor arkadaş. Bu motor 172 kilo kuru ağırlığı var ama asla size 172 kiloluk bir motor kullanıyor hissi yaratmıyor. Ağırlık merkezi biraz yere yakın olduğu için de virajlarda çok tatlı oluyor. Daha güzel bir lastikle böyle yani sırf ben viraj yapacağım, uzun yol yapacağım vesaire diyorsanız çok tatlı yol lastiği alıp daha yumuşak hamurlu yol lastiğiyle çok güzel virajlar yapabilirsiniz. Ben toprağa falan da gireceğim için hiç girmiyorum o işlere. Viteslere gelelim. Bu vitesler quick shifter gibi. Normal bir motorda Dominar'la karşılaştırabilirim. Şu kadar abartıyorum. Şu kadar mesafede vites değiştiriyorsanız bunda bunun yarısı kadar temas istiyor. Vites değiştirdikten sonra hatta ilk başlarda ben vitesi geçiremedim diye tekrar bir oynadım vites ama vitesi geçirmişim. Debriyaj da aynı şekilde çok yumuşak. Vitesler de çok hoşuma gitti. Bu
kısa ve hassas olması benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gider umarım. Kaydırmalı debriyaj var. Vites değiştirirken arka tekerin şu kilitlenmesini engelliyor diyebiliyorum. Bu yüzden vites değiştirdiğimizde arka lastik, özellikle virajlarda bile vites değiştirebiliriz. Çünkü vites değiştirdiğimizde arka lastik anlık duruyor normallerde. Bunda ise arka lastik durmadan devam ediyor. Bu yüzden virajlarda vites değiştirdiğimizde arka lastiğin kayması gibi bir durum yaşamayız. Onun haricinde kullanım hissi de çok yumuşak, çok güzel. Herkes buna laf söylemiş. Artçının bacağı yanıyor mu? Artçının bacağı yanıyor mu? Yanmıyor. Arkadaş, bu kadar kocaman egzozu koymuşlar ama düşünmüşler bunu yaparken. Artçının bacağına göre o egzozu oraya koymuşlar. Ayrıca egzozun üzerinde 2-3 kat ısı koruma kalkanı gibi bir şey var. En üst katta aynı şekilde delikler var ki hava gelip gitsin. Uzun kullanımdan sonra bir de en üstte elinizle değdirdiğinizde sıcaklık var ama eliniz yanacak kadar bir sıcak değil. Yani motor pantolonuyla oturduğunuzda, inerken oraya değdin, yapıştığında seni hiç rahatsız etmez. Normal egzozun header'ından vesaire öyle bir yerine dokunduğunda yakar muhtemelen ama ısı kalkanını çok güzel yapmışlar. Koltuk yan ısıtması var. Bu motorun koltuk yan ısıtması var artçı için. Koltuk yan ısıtmayı kapatamıyorsunuz ama. Yaz kış aktif. Yazın biraz mutsuz edebilir buradaki yan ısıtmamız. Ama kışın da mutlu eder. Eliniz üşüdüğünde, artçı için konuşuyorum yine, sağ elini üzerine koyar, rahat rahat ısınır. Değiştirmek istediğinde biraz zor olur sol elle yapması ama en azından sağ elini sıcak tutar. Bakım aralıkları 6000'de 1 olarak verilmiş. İlk 1000 kilometre rodaj bakımı, ondan sonraki bakımları 6000'de 1. Bence güzel bir oran. Kötü de değil çünkü CRF'de ilk geldiğinde 12.000 falandı. Şaka gibi bir rakamdı ve ondan sonra değiştirdiler, zaten düşürdüler. 6000 kilometre mantıklı bir aralık olmuş motor için. Servis taşmayacak arkadaş, 12.000 kilometre nedir? Yok, hiç götürme istersen. Bu motorun keyifli sürüş hızı 80 civarı. O zaman ne bir titreşim var, ne bir yorgunluk hissi, ne bir şey. 80 civarı gidersen manzarayı izleye izleye fıtı 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 çok güzel yolculuk yaptırır. Bu motor Scrambler tip olarak lansman ediliyor ama Scrambler nedir? Scrambler direkt Türkçe'ye çevirecek olursak karışık, karıştırıcı demek. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Sokak ve arazi motorlarının karışmış hali olarak tercüme edebiliriz aslında, karışmıştan ziyade. Scrambler'ların en bariz özelliği de arkada çift amortisör olmasıymış. Bilmiyorduk biz de. Honda mühendisleri oturmuş. Biz demişler Scrambler yapalım. Naked mühendislerini almışlar. Enduro mühendislerini almışlar. Commuter mühendislerini almışlar. Cruiser'lara oturmuşlar. Demişler ki hepiniz birer fikir söyleyin. Hepsi bir şey, ne söyledilerse yapmışlar. Ortaya bu çıkmış. Nasıl? Bence güzel. Honda'ya sorduk. Dedik ki Scrambler varmış. Yok dediler. Scooter hariç her sekmeye bastık. Naked'da bulduk. Daha bir Scrambler olması için bence gereken, şu egzozu yerden alıp yandan verip karter koruma taksak daha güzel bir Scrambler elde edebiliriz bence. Ama dediğim gibi Honda mühendisleri toplaşıp böyle uygun görmüşler. Herhangi bir sponsorlu içerik değil. Ücretli bir reklam değil. Gerçekten kendi sürüş tecrübelerimizle Black Sheep Motogaraj'da size CL250'yi anlattık. Black Sheep Motogaraj inceleme serimizde bugünkü konumuz Honda CL250 idi. 300 kilometre kadar kullandık. Bu bizim ilk izlenimlerimiz için yeterli bir kullanımdı bence. Uzun yol yaptık, 2 kişi sürdük. Her türlü yol koşulunda sürdük. Siz de eğer Honda CL250 sahibiyseniz veya sahibi olmak istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Dertlerimizi anlatalım. Şu körükten bulalım. İlk rodaj bakımı 1000 kilometre demiş. 1000 kilometreden sonra biz muhtemelen bir 1000 kilometre daha kullanırız. O zaman çok daha uzun tecrübelerimizi paylaşırız. Black Sheep Motogaraj inceleme serimizde bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Gidiyorum. Honda CL250. Alev.